Herkese merhaba, Hayatım Örgü Motifistan'a hoş geldiniz. Bugün de sizler için saç örgüsü modeliyle yepyeni bir roba çalışması hazırladım. Bu yakadan başlamalı ikinci roba çalışmamız olacak. Burada modeli bu robanın üzerine modelimizi kurarken gerçekten zincir sayıları üzerinde çok ince hesaplamalar yaptım. Ve sizler için ince bir iple bu roba çalışmasını yaptım. Çünkü bu modelde büyütme yapamıyoruz. Yani yaparsanız da bunu sizlerin yine ince ince hesaplayıp yapmanız gerekiyor. Şimdi roba çalışmasını ben large beden olarak başladım ama önemli olan bedenimizi zaten sıra sayılarıyla oluşturuyoruz. Dolayısıyla burada önemli olan yaka kısmını nasıl başlayacağımız. Bunu da videonun içerisinde ayrıntılı olarak anlatıyorum. Burada sadece ip, şöyle kullanmış olduğum ipten biraz bahsedeceğim. Himalaya'nın Everyday Super Lux Anti Peeling akrilik ipini kullandım. Yani bebe yünlerinden. 100 gramda 250 metre uzunluğuna sahip. İpimizin yapısından dolayı bütün metre uzunlukları 250 olan ipler aynı şekilde, yani aynı kalınlıkta ya da incelikte düşmeyebilir. Bunu göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Şimdi ben robamıza başlarken 4 milimetre tığ ile başladım. Sadece zincir kısmına ve 3,5 milimetre tığ kullanarak ördüm. Özellikle böyle ince yapıda bir iple robayı ördüm ve 3,5 milimetre tığ kullanarak ördüm. Sizler yani ince ipler kullandığınız zaman da bedeni tam düşürebilmeniz için. Şöyle hemen size yapmış olduğum basit bir çizimi göstermek istiyorum. Şimdi ben sizlere küçük bir örnek parçası üzerinde anlatacağım. Burada da sayıları bu şekilde hazırladım. Çocuk olarak başlayabilirsiniz. Şimdi aynı iple örnek çalışmasını 52 zincir üzerine kurdum. Bebekler için uygun olabilir. 1 yaş ya da 2 yaş için zincirin genişliği, bunu anlatıyorum zaten videoda. Çocuklar için yapmak isterseniz yani yaşlara göre ipinizi ve tığ numaranızı, ipinizi biraz kalın kullanacaksınız. Tığ numaranızı biraz büyük kullanacaksınız. Yani modeli bu şekilde çocuklar için kurabilirsiniz. Yetişkinler için de yine bu şekilde. Yani ne eksik ne de fazla başlamıyoruz. Bu modelde bu şekilde başlıyoruz. Sadece alize midi gibi, yani 3,5 milimetre değil de 5 milimetre, 5,5 milimetre tığ ile örmek isterseniz alize midi 100 gramda 170 metre. Fakat aynı zamanda yünlü bir ip. O zaman 5 milimetre, 5,5 milimetre ile bu ölçüleri deneyebilirsiniz. Sizinle şu anda bu ölçüleri yapacağız. Aynı zamanda yine robamızın üzerinden de göstererek ilerleyeceğim. Burada da ince olan ipleri bu şekilde başlamanız gerekiyor. Eğer çekmiş olduğunuz zincir videoda anlattığım gibi sizin başınızdan geçmez, dar olursa o zaman sizler ya ipinizi biraz daha kalın kullanmalısınız ya da ipinizin şöyle göstereceğim. Bakın burada 280 metre uzunluğuna sahip Alize Superlana Klasik var. Şimdi bu da 250 metre uzunluğunda. Yani metre uzunluğu daha düşük olunca daha kalın oluyor. Bakın şöyle baktığımız zaman bu diğer ipten daha ince görünüyor. Fakat yün karışımı olduğu için 4 milimetre ile rahatlıkla örebilirsiniz. Ya da 3,5 milimetre ile yünlü olduğu için daha uzatarak, daha geniş tutarak örebilirsiniz. O zaman da el ayarınızdan dolayı biraz daha büyük olabilir, 280 metre olmasına rağmen. Şimdi Alize Cotton Gold'la da 92 ilmek üzerine kurabilirsiniz. Dediğim gibi eğer istediğiniz ölçüde, yani burası çok dar olur, başınızdan geçmezse zincirlerinizi sıkı çekiyorsunuz demektir. Bunu elinizin yapısına göre ayarlamanız gerekiyor. Roba kurulumları bu şekilde. Şimdi burada sayıları ikili yazdım. Gördüğünüz gibi bunun da resmini çekebilirsiniz ayrıca. Şöyle hemen durdum. Bu şekilde çekebilirsiniz. Şimdi burada modelimizi kurarken ön beden, arka beden ve kollarımız arttırma ilmeklerimizin olduğu yerler. 12 artı 4. Yani modelimiz altının katları üzerine kuruluyor. Kollarda 12 artı 4 zincirimiz var. Burada 24 artı 4 zincirimiz var. Yine aynı şekilde buralarda da bir zincirimiz var. Toplamda 92 zincirimiz var. Burada da bu şekilde ilerliyor. Burada ters yazmışım sanırım. Şu kısımlar, evet. Şu kısımlar bedenin olduğu kısımları 12 artı 4. 6 artı 4 kolların olduğu kısım, ters yazmışım.
burada hatırlatmış olayım. Büyük olanlar beden kısımları. Evet, şimdilik ön anlatım bu kadar yeterli olacaktır. Şöyle robamızı açarak da göstermek istiyorum. Bakın çok güzel. Anti peeling iplerden olduğu için böyle parlak. Biraz da kendini salıyor, yani çok toplamıyor. O yüzden bu şekilde sizler de mantık yürüterek anlattıklarıma paralel olarak iplerinizi ayarlamalısınız. Yani bir iple ördünüz, olmadı, belki başka ip vardır elinizde, onunla denemelisiniz. 3,5'la ördünüz, olmadı, 4 ile deneyebilirsiniz. Yani burada biraz ölçüyü oturtana kadar yapmanız gerekiyor. Bir de videonun içerisinde başta bu yakadaki lastik kısmını göreceğinizi söylemiştim. Şimdi burada lastik çalışmasını yaptıktan sonra da yakamız gerçekten rahatlıkla başımızdan geçebiliyor. Bunu da burada söyleyeyim. Videoyu izlerken anlayacaksınız. Rahatlıkla geçebiliyor. Boynumuzdaki duruşu gerçekten çok düzgün oldu. O yüzden bütün bedenlerde yetişkin ölçüsü olarak bu yaka genişliği yeterli. Biraz büyük olabilir. Yani bir tık kalın ip kullanarak yaptığınızda ya da eliniz gevşekse hiç sorun değil. Yani bu şekilde lastik çalışmasıyla toparlayabilirsiniz. Ben bunu denedim. 2 sıra daha yaptığımız zaman da yine rahatlıkla gelecek ölçüde oldu. O yüzden gönül rahatlığıyla robanıza başlayabilirsiniz. Evet, hazırsanız ve hemen aşağıdaki abone ol butonuna bastıysanız hemen robamızın yapımına başlayalım. Robamıza başlarken ben küçük bir roba çalışması üzerinde örneğimizi anlatacağım. Robamızı tamamladığımız zaman da, yani bu yakanın genişliğini çocuklar için yapmak isterseniz yine bebe yünleriyle ölçüsünde birlikte görmüş olacağız. Ben de daha önce denemedim. Şimdi hemen şöyle örnek çalışmasıyla başlayalım. Sizler yetişkin için yapıyorsanız toplamda 92 tane zincir çekeceksiniz. Bu arada 4 milimetre tığ kullanarak zincirlerimi çekiyorum. Şöyle biraz uzatarak çekiyorum. Bakın çok fazla değil. Biraz uzatıyorum. Bu şekilde zincirlerimi çekiyorum. Çok gevşek olursa da üzerine ördüğümüz zaman bu zincir bölümü volanlanma yapar. Yani marullanma yapar. O yüzden burada dengeli bir şekilde zincirimizi çekmemiz gerekiyor. Eliniz sıkıysa 4,5 milimetre ile de uzatmadan çekebilirsiniz. Şimdi ben 52 tane zincir çekiyorum. Modelin en küçük haliyle başlıyorum. Yani bundan daha az zincirle başlayamıyoruz. Şimdi bunu tamamladıktan sonra, yani 1-2 sıra örüp modelimizin kurulumunu yaptıktan sonra yakadaki ölçülere bakacağız. Bebe yünüyle, yani bu incelikteki bebe yünüyle çocuklar için ne kadar genişliği olmuş, bunları birlikte göreceğiz. Daha sonra yetişkinler için de bu robanın üzerinde yine örnek kurulumunu yaparken sayıları tek tek vereceğim. Yani sizler yetişkinler için yapıyorsanız, ben large beden için başladım kendi roba çalışmamı, 92 zincir çekerek yapabilirsiniz. Şimdi bu zincirlerinizi çektikten sonra mutlaka birleştirme yaptıktan sonra şöyle başınızdan geçirin. Geçiyorsa, yani çok zorlanmadan, biraz zorlanabilir, sorun değil, ama çok zorlanmadan geçiyorsa ve boynunuzdaki genişliğine bakın. Şöyle elinizle boynunuza geldiği zaman esneterek genişliğine bakın. O şekilde devam edin. Çünkü birkaç sıra zincirimizin üzerine ördükten sonra baştaki genişlikten biraz daha fazla oluyor. Yani sadece zincirken kapattığımız genişlikten 1-2 sıra ördükten sonra şu genişliğimiz biraz daha genişlemiş oluyor. O yüzden 1-2 sıra ördükten sonra da tekrar deneyin. Ona göre devam edebilirsiniz. Evet, ben şimdi zincirlerimi sayıp tekrar geliyorum. Örnek çalışması için toplamda 52 zincirimi çektim. Tekrar söylüyorum, sizler 92 zincirle başlamanız gerekiyor. Şimdi bu modelde altının katları üzerine modelimizi kuruyoruz ama büyütmek istediğiniz zaman, yani daha büyük bedenlere çalışmak istediğiniz zaman her bölümde, kolda ve bedenlerde 6 tane trabzan ekleyerek büyütmeniz gerekiyor. Dolayısıyla 6 tane trabzanı her bölüme eklediğiniz zaman çok büyük oluyor. Yani bu şekilde eklemeleri bu modelde çok fazla yapamıyoruz. O yüzden sizler daha büyük yapmak istiyorsanız, ben en ince ipi kullanarak yaptım. Yani bundan daha ince iple yaparsanız hep aynı sayıyla başlamanız gerekiyor. Sıra sayılarına göre beden çalışmamızı ayarlıyoruz ama öncelikle başlangıçta yakanın genişliğini ayarlamamız gerekiyor. Şimdi ben 92 zincirle metre uzunluğu 250 olan bu bebe yünüyle şöyle yaka genişliğimiz, hemen şuradan bakacağım. Şu anda esnetme yapmadım. Olduğu gibi
şöyle yapıyorum. Bakın buradan 16 santimetre. Normalde ben zincirimi çektiğim zaman 28 santimetreydi. Yani zincirimi çekip kapattığımda şu şekilde şöyle ölçtüğüm zaman 28 santimetre. Dolayısıyla burada şöyle de ölçeceğiz. Şöyle katlayalım. Bakın şöyle biraz açıyorum. Böyle ölçtüğüm zaman da şöyle bakın 22 santimetre. 22 santimetre olması gerekiyor. Üzerine ördükten sonra. Örmeden önce 28 santimetre gelmişti. Çünkü zinciri biraz esnetmiştim. Şimdi burada da kapatınca göstereceğim size. Şimdi burada sizin çekmiş olduğunuz zincir sayısına göre hemen talimatları vereceğim. O yüzden burada şaşırmayalım. Ben biraz videoyu çok fazla uzatmak istemediğim için bu şekilde yapıyorum. Şöyle zincirimi düzelttim. Hemen ilk zincirin şu içine batıyorum. Sizler biraz daha kalın ipler kullanarak şöyle bakın bu şekilde. Şimdi buradaki genişliğimiz hemen şöyle bakın esnettiğimiz zaman oldukça fark ediyor. Hemen burada esnetmeden 14 santimetre 52 zincirimiz, biraz esnettiğimiz zaman 19 santimetre. Yani çocuklar için yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Çocuklar derken bebeklerden bahsediyorum. 1-2 yaş bebeklerden bahsediyorum. Bunu başımızın çevresine ölçmemiz gerekiyor. Yani bu biraz zorlanarak da olsa şöyle hafif sürtülerek başımızdan geçmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu bebe yünüyle geçmiyorsa, ipiniz ince ise ya tığ numaranızı yarım milimetre büyüteceksiniz ya da 1-2 sıra ördükten sonra bir kez daha deneyeceksiniz. Robaların başlangıcı önemli, o yüzden burada daha fazla detaylı bilgi vermeye çalışıyorum. Ya da biraz daha kalın bir ip kullanmanız lazım. Bebe yünlerinde de kalın iplerimiz var. O şekilde başlayabilirsiniz. Çünkü modelin kurulumu gerçekten önemli. Şimdi burada şöyle zincirimi şöyle yaptığım zaman kapattıktan sonra ön yüzden ilerliyorum. Sona kadar dönmeden şöyle, evet, hiçbir sorun görünmüyor. Şöyle yaptığımız zaman burayı kontrol edelim. Şimdi burada modelimize başlarken sizler 92 zincir çektiyseniz yine aynı şekilde başlıyorsunuz. Ben size arada sayıları vereceğim. Hemen burada şu ipimi alta alacağım. Burası başlangıç yerimiz. Artık tığımı değiştiriyorum. 4 milimetre ile de elinizin yapısına göre devam edebilirsiniz. O zaman 4,5 milimetre ile burada zincir çekmeniz gerekiyor. 4 milimetre ile eliniz sıkıysa örerseniz o zaman ölçüler yine biraz daha değişecektir. Şimdi burada 4 zincirle başlıyorum. Zincirlerimi çok sıkı çekmiyorum. Biraz uzatarak çektim. Bir ip aldım. Aynı zincirin içine kaydırmayla kapatmış olduğum şu ipimizi şöyle alacağım. Sağlamlaştırmam gerekiyor. Buraya bir ikili trabzan yaptım. Başlangıçta bir V boşluğu yapmış olduğum aynı zincirin içinde arada bir zincirimiz var. 2 ikili trabzanımız var. 2 zincir. Şimdi burada 2 zincir atlıyorum. 3. zincirin içine batıyorum. Şimdi ilk olarak kolumuzla başlıyoruz. 6 tane ikili trabzan yapacağım. Modelimiz altının katlarından oluşuyor. Bu şekilde hem bedende hem de kollarda başlamadan önce 2 zincir ve bakın 2 zincir çekiyoruz, 2 zincir de atlıyoruz. Dolayısıyla 6 artı 4 olmuş oluyor bir tane kolumuz. Sizler 92 zincirle başladıysanız o zaman burada 12 tane ikili trabzan yapıyorsunuz. Yine kenarlarda da ikişer tane zincir bıraktığımız zaman 12 artı 4 olmuş oluyor. Hemen şöyle ben 6 tane tamamlayacağım. 2, 4, 6. 6 tane ikili trabzanımı yaptım. Bir model üzerine bu robada kol olarak başlıyorum. 1, 2 zincir atlıyorum. 3. zincirin içine bir V boşluğu yapacağım. Yani bir ikili trabzan, bir zincir, zincirimi çok sıkı çekmiyorum. Aynı zincirin içine tekrar bir ikili trabzan yaptım. Bunlar bizim arttırma köşelerimiz olmuş olacak. Sizin kol bölümünüzde 12 tane trabzan olacak. Yine kenarlar aynı şekilde 2 zincir atlıyoruz. Burada da 2 zincirimiz var. Bu şekilde başlamış oluyoruz. Tekrar 2 zincir. Şimdi bedende burada 2 model üzerine başlıyorum ben. Örnek çalışması için sizler 4 tane olarak başlayacaksınız. Şimdi her bölümde dediğim gibi bir model arttırdığınız zaman çok büyük olacaktır. O yüzden aynı şekilde başlamanız gerekiyor. Yine videonun içerisinde adım adım ölçülerle ilgili bilgi vereceğim.
O yüzden atlamadan izleme yapalım. Şimdi burada 12 tane yapıyorum. Örnek çalışması için 2 model. Sizler toplamda 24 tane ikili trabzan yapacaksınız. Yetişkinler için. Şöyle 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11 ve 12. Şimdi sizler burada 24 tane ikili trabzan yapıp yine 2 zincir çekip 2 tane zinciri atlayıp üçüncüsünün içine bir tane köşe yapıyoruz V boşluğuyla. Bir ikili trabzan, bir zincir, tekrar aynı zincire bir ikili trabzan yaptım. Tekrar 2 zincir. 1 2 atlıyorum. Üçüncüsünün içinden itibaren 6 tane ikili trabzan yapıyorum kolumuz için. Bir modelle başlıyorum. Şimdi sizler burada 12 tane ikili trabzan yapacaksınız kol için. 3 4 şöyle beşincisi ve 6. Kollarda 2 modelimiz var. Ben bir model olarak başlıyorum. Sizler 12 tane ikili trabzan yapacaksınız. 2 zincir çektim. Bu kısımlar hep aynı. Yani sizlerde de aynı. Sadece trabzan sayılarımız fark ediyor. 2 tane atladım. Üçüncünün içine bir köşe yapıyorum. Bir ikili trabzan, bir zincir, tekrar aynı yere bir ikili trabzan. Şimdi ön ya da arka bedenimizi yapıyoruz. Yine 2 zincir çektim. 1 2 atlıyorum. Burada ben 12 tane yapacağım. Sizler 24 tane ikili trabzan yapacaksınız. Şimdi burada trabzanları yaparken daha büyük yapmak isterseniz ben ince bir ip kullanarak yaptım. Size ölçüleri daha iyi verebilmek için ince iple denedim. Sizler bunu tığ numaranızı, mesela ben 3,5 mm ile şimdi devam ediyorum. Sizler 4 mm ile biraz daha büyütebilirsiniz. Ben 250 metre bebe yünü kullanıyorum. İplerin cinsi de önemli. Bebe yünü kullanıyorum. Biraz daha, yani 230-220 metre uzunluğuna sahip bir ip kullanırsanız biraz daha büyük olacaktır. Bedenlerde farklılık olacaktır. O yüzden iplerin sarımı da önemli. Sadece metre uzunluğu önemli değil. Yün karışımı olan iplerde daha da büyük olabilir. O yüzden şöyle hemen 12. ikili trabzanımı da yapacağım. Yani mesela 280 metre uzunluğuna sahip yünlü bir iple aynı robaya başladığın zaman biraz daha büyük olacaktır. Çünkü yünlü ipler daha büyük tığ numaralarını kaldırabiliyor. Şimdi sizler burada 24 tane ikili trabzan yapacaksınız. Ben 12 tane yaptım ve 2 zincir çektim. Yine burada 2 zincir atlıyorum. Hemen 3. zincirin içine batıyorum. Buraya şöyle kaydırmayla bağladım. Bir zincir boşluğuna geldim. Yine kaydırma yaptım. Şimdi 4 zincir. 1, 2, 3 ve 4. Çok sıkı çekmiyorum zincirlerimi. Tekrar bir ikili trabzan yaptım. Şimdi ikinci sırada model kurulumuna başlayacağız. Modelimiz 2 sıranın tekrarından oluşuyor. Sadece başlangıçta bu trabzanları saymıyoruz. Bundan sonra her 2 sırada modelimizi tamamlamış olacağız. Şimdi köşelerden sonra 2 zincir çekmeyi unutmayalım. İlk 2 zincir boşluğuna 2 ikili trabzan yapıyorum. Bu her zaman aynı şekilde devam edecek. Şimdi ben ilk kol bölümünde bir tane saç örgüsü modelimizin kuracağım. Sizler 2 tane yapacaksınız yan yana. Hemen şöyle tığıma 3 defa ip alıyorum. Dörtlü trabzan yapacağız. Tığıma 3 defa ip aldım. 6 tane trabzanımızın sizin burada 12 tane olacağı için yine burada sayıyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5. trabzanın üzerine battım. Şöyle ön üçlü trabzan yapıyorum. İkisini birlikte dengeli bir şekilde başa kadar uzatıyorum. Şöyle 4 defa ikisini birlikte olarak ilmeklerimi topladım. Tekrar 3 defa ip aldım. Bu defa 6. trabzanın üzerine battım. Buradan ipimi aldım. Yine ikisini birlikte. Şöyle ikisini birlikte, son 2'yi birlikte topladım. Gördüğünüz gibi ikisini de bu tarafa doğru yatırmış oldum. Tekrar tığıma 3 defa ip alıyorum. Sadece bu bölümü yapması biraz zor.
Bu da zaten bir sıra yapıyoruz, bir sıra yapmıyoruz bu saç örgüsü modelimizi. Şöyle öne yatırıyorum. Buradan birinci trabzanımın şöyle altından aldım. Yine ön dörtlü trabzan yapıyorum. İkisini birlikte, ikisini birlikte, ikisini birlikte gördüğünüz gibi bu şekilde tutarak uzattım. Tekrar 3 defa ip aldım. Hemen ikinci trabzanımın şöyle öne yatırdım. Bakın şöyle gösterecek olursam şu baştaki 2 taneden bahsetmiyorum. Hep 6 tane trabzanın üzerinde çalışıyoruz. Şimdi şu ikinci trabzanı şöyle yatırıyorum. Elimi üzerine geliyor, göremeyebilirsiniz. Konuşamadım. Şöyle ikincisinin altından aldım. Ön dörtlü trabzan yapıyoruz. İkisini birlikte, ikisini birlikte, şöyle ikisini birlikte, son ikiyi birlikte topladım. Şimdi burada sizler daha kalın ip kullanıyor olabilirsiniz ya da tığ numaranız biraz daha büyük olabilir. Şu ilmekleriniz son iki ilmeği toplarken biraz gevşeyebilir. Hiç sorun değil. O sonra toplayacak. Şimdi tığıma 2 defa ip aldım. 3 defa değil. Şöyle bakın. Ortada 2 tane trabzanımız kaldı. Hemen buradan alıyorum. Şöyle üçlü trabzan yapıyorum. Dörtlü değil, üçlü trabzan yapıyoruz. Şimdi ikincisinin yine altından aldım. Ön üçlü trabzan yaptım. Evet, şimdi hemen boşluğa sizler bunu bir kez daha tekrar edeceksiniz. Yani kolda 12 tane trabzanınız olduğu için birinci 6 trabzanın üzerine bir tane saç örgümüzü bu şekilde kuruyoruz. Daha sonra ikincisine başlarken yine tığınıza 3 defa ip alıp buradan itibaren olan 6 tane trabzanın beşincisinin üzerinden başlıyorsunuz. Bunu şimdi önde yaparken göreceksiniz. O yüzden buradan devam edelim. Şimdi bir ip aldım. Modelimizi kurduk. Hemen köşeden önceki boşluğa 2 ikili trabzan yapıyorum. Başlangıçta da bu şekilde yapmıştık. Bakın burada da köşeden sonra 2 ikili trabzanımız var boşluğun içinde. Bunları unutmayalım. Tekrar 2 zincir çektim ve bir zincir boşluğuna bir ikili trabzan. Yine köşe yapıyorum. Tekrar bir zincir çektim, bir ikili trabzan daha yaptım. Tekrar 2 zincir. Boşluğun içine 2 ikili trabzan. Her zaman aynı şekilde devam edecek bu bölümler. Hep boşluğun içine 2 ikili trabzan. Bu bölümlerde 2 tane zincirimiz olacak. Tekrar tığıma 3 defa ip alıyorum. Şimdi ön ya da arka bedenimize başlıyorum. Burada bakın gördüğünüz gibi 12 tane ikili trabzanım var. Şimdi ilk olarak 6 tanesinin üzerinde modelimizi kuracağım. 2, 4, 6. Beşincisinden başlıyorum. Beşincisinin üzerine battım. Tığıma 3 defa ip almıştım. Şöyle ikisini birlikte, ikisini birlikte, ikisini birlikte ve son iki birlikte topladım. Şimdi bu ilk sırada modelimizi kurmak biraz daha zor. Daha sonra daha kolay yapacağız. Çünkü bu ilk sıra trabzanlarına bakın bu şekilde biraz tutması zor oluyor. Hemen şöyle altıncısının altından aldım. Yine dörtlü trabzan yapıyorum. 3 ve 4. Şimdi tekrar 2, 3 defa ip aldım. Şimdi bunu öne yatırıyorum. Şöyle yatırdım. Buradan biraz şu dipten bakın ilk trabzanın altından alıyorum. Yine dörtlü trabzan yapıyorum. Tekrar 3 defa ip aldım. Hemen ikincisinin sıradakini şöyle üzerine battım. Yine dörtlü ikili trabzan yaptım. Yani 4 defa ikisini birlikte topladım. Şimdi bakın bu şekilde şöyle tuttuğumuz zaman çaprazlama trabzanlarımızı yapmış olduk. Şimdi tığıma 2 defa ip alıyorum. Ortadaki 2 trabzanı bakın buradan şöyle buradan battım. İkisini birlikte son ikiyi birlikte topladım. Tekrar 2 defa ip aldım. Yine üçlü trabzan yapıyorum. Şimdi kolda sizin 12 tane olacak. Şimdi burada nasıl devam ettiğimizi görmüş olacaksınız. Tekrar tığıma 3 defa ip aldım. Yine 1, 2, 3, 4, 5.'nin altından alıyorum.
Hemen dörtlü trabzanımı yapacağım. Şöyle tekrar 3 defa ip aldım. Altıncının altından ön dörtlü trabzan yapıyoruz. Şimdi tekrar 3 defa ip aldım. Öne yatırıyorum. Bakın şöyle. Şimdi bu ikisinin üzerinde çalışacağız. Öne yatırıyorum. Şuradan şöyle rahatlıkla çıkartabilirsiniz. Hemen buradan aldım. Tekrar dörtlü trabzan yaptım. Tekrar 3 tane aldım. 3 defa ip aldım ve ikinci trabzanın üzerine ön dörtlü trabzan yaptım. Şimdi burayı kapatalım. Şöyle düzelttim. Ortada 2 tane trabzanımız görünüyor. Hemen 2 defa ip alıyorum. Bu defa üçlü trabzan yapacağız. En son bu ortadaki 2 taneyi hemen böyle ön yüzden yapıyorum. Evet, şimdi gördüğünüz gibi 2 tane yan yana modelimizi kurmuş olduk. Sizler bunu ön veya arkada 4 tane yan yana kurmuş olacaksınız. Hemen burada ortadaki 2 tane üçlü trabzanı yaptıktan sonra bir ip aldım. Boşluğun içine 2 ikili trabzan. 2 zincir, tekrar bir zincir boşluğu köşemizin içine bir V yapıyoruz. Arada bir zincirimiz var. Aynı yere bir ikili trabzan daha yaptım. Bu şekilde. Tekrar 2 zincir. Şöyle bir ip aldım. Boşluğun içine 2 ikili trabzan. Şimdi tekrar 3 defa ip aldım. İkinci kolumuzun olduğu yerdeyim. Hemen burada ben bir tane yapıyorum. Sizler 2 tane yapacaksınız yan yana. Şöyle beşincisinin üzerine bir dörtlü trabzan. Hemen yanına altıncısının üzerine bir dörtlü trabzan. Tekrar 3. Şöyle öne çektim. Şuradan sadece bu ikisini yapmak biraz zorluyor. Şöyle ikincisinin üzerine yapıyorum. Şimdi ikinci modelimizi yaparken daha da rahat göreceksiniz. Daha kolay oluyor. Yerleri belli olmuş oluyor. Tekrar tığıma 2 defa ip aldım. Hemen bakın şöyle tuttuğum zaman karıştırmayalım. Gördüğünüz gibi. Şimdi şu ortadaki 2 tanenin üzerine yapacağız. Buradan alıyorum. Bir tane üçlü trabzan yaptım. Tekrar yanına bir üçlü trabzan daha yapıyorum. Ve 3. Şimdi hemen sıradaki boşluğa köşeden önce 2 ikili trabzan. 1 ve 2. Evet, hemen 2 zincir tekrar köşemizi yapıyoruz. Şimdi bir tane arka bedenimiz kaldı ya da ön bedenimiz fark etmez. Orayı da tamamlayıp tekrar geliyorum. Köşeyi yaptıktan sonra yine 2 zincir çektim ve boşluğun içine 2 ikili trabzan yapıp 2 tane daha modelimizi yan yana yapıyoruz. Şu ilk, bakın buradaki ilk bedenimizi yaptığımız bölümde olduğu gibi tekrarlıyorum. Sizler 4 tane modeli yan yana yapacaksınız. Hemen şurada göstermek istiyorum. Bakın önlerde 4 tane modelimiz var. Şöyle kollarda da 2 tane modelimiz var. Ben burada şimdi örnek çalışmasında bir tane yaptım. Önde de 2 tane yaptım. Kafanız karışmasın. Evet, şimdi burayı tamamlayıp ikinci sırayla birlikte devam edeceğiz. Evet, sırayı tamamladım. Sonda yine burada birleştirmeyi yapmadan önce boşluğun içine 2 ikili trabzan yaptım. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Burada 1 2 3. zincirin içine battım ve kaydırmayla kapattım. Hemen şöyle boşluğun içine geldim. Yine kaydırma yaptım. Tekrar 4 zincir çekiyorum. 3 ve 4.
Bundan sonra burayı göstermeyeceğim. 2 defa tekrar ettik. Hemen şöyle boşluğun içine bir ikili trabzan daha yaptım. 3 tane zincir trabzanımız, arada bir zincirimiz var. Tekrar 2 zincir. Şimdi 3. sıraya başlıyoruz. Aslında modelimizin ikinci sırasını yapacağız. Birinci sırada modeli kurduk. İkinci sırada modelimizi tamamlıyoruz. Hemen 2 zincir çektim. İlk boşluğun içine 2 ikili trabzan yapıyorum. Tekrar şimdi bu sırada, ikinci sırada şu boşluğa arttırma yaptığımız trabzanların hemen üzerine tekrar trabzan yapıyoruz. Şimdi başlangıçta bu şekilde 4 tane trabzanımız olmuş oldu. Hep artmaya devam edecek burası. Tekrar tığıma bir ip aldım. Şimdi ikinci sırada ön ikili trabzanlar yapacağız. Bu ön ikili trabzanları sadece modellerimizin üzerine yapacağız. Şimdi burada ilk gördüğümüz trabzandan şuradan başlıyorum. Ön ikili trabzan. Tekrar bir ip aldım. Hemen ikincisinin altından aldım. Tekrar bakın burada ortada 2 tane var. Şimdi biz son olarak şu ortadaki 2 tane trabzanları yapmıştık. Bunları en son yapıyoruz. Şöyle bakın. Şöyle çektiğimiz zaman şu aradan şöyle burada ortada 2 tane var. Hemen buradan aldım. Tekrar ikili trabzan yaptım. Bakın ortadan aldığımız zaman trabzanımız biraz uzadı. Siz yine ikili trabzanları uzatarak yapın. Yani burada uzadığı için kısa tutmayın bu baştakilere göre. Tekrar sıradan devam ediyorum. 6 tane ön ikili trabzan yapıyoruz. Evet, burada ilk saç örgüsü modelimizi tamamlamış olduk. Şimdi bunun üzerine bir tane daha yaptığımız zaman daha güzel gösterecek. Şimdi birinci sırada modelimizi kuruyoruz. İkinci sırada hepsinin üzerine ön ikili trabzan yapıyoruz. Tabii ki sizler burada 2 tane yan yana yapacaksınız. 2 tane modeliniz olacak. Yine sıradaki trabzanların üzerine ikili trabzan. Hemen boşluğa 2 ikili trabzan. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Hemen köşemizi yapalım. Bir zincir, bir ikili trabzan daha yapıyorum. 2 zincir. Tekrar buraya geldim. Ön bedenimize 2 ikili trabzan. Yine aynı şekilde sırada gelen trabzanların üzerine trabzan yapalım. Tekrar sıradan devam ediyorum. Bakın. Hemen sırasıyla gördüğümüz gibi ön ikili trabzan yapıyorum. Şöyle burayı şöyle kancayla çekip şuradan kenardan bu şekilde batıyorum. Yine ortada da 2 tane var. Tekrar son 2 tane. Şimdi bedende olduğumuz için hemen yanında bir tane daha modelimiz var. Yine sıradan devam ediyorum. Ön ikili trabzan yapıyoruz. Evet, şöyle ikinci modelimizi de tamamlamış olduk. Şimdi yine aynı şekilde trabzanların üzerine ikili trabzan. Hemen boşluğun içine, burada boşlukları unutmayalım, arttırma yapmamız gerekiyor. Yine 2 tane ikili trabzan yaptım. 2 zincir. Tekrar boşluğun içine bir V yapıyoruz. Bir zincir. Tekrar bir ikili trabzan. 2 zincir. Boşluğun içine 2 ikili trabzan. Sıradaki trabzanların üzerine 2 ikili trabzan. Şimdi gördüğünüz gibi modelimiz kafa karıştırıcı değil. Sadece bu ön dörtlü trabzanları yapması biraz zor. Onun dışında gördüğünüz gibi devam ediyorsunuz. Yani sırada hangisi varsa bu şekilde ön ikili trabzanlarla bu sırayı tamamlıyoruz. Sanırım anlaşılmıştır.
Bakın gördüğünüz gibi ilk 2 tanesini yaptım. Arada 2 tane var. Şöyle şaşırıp buradan devam etmeyelim. Şöyle biraz çekiyorum. Şuradan hemen ortadaki 2 tanenin üzerine de ön ikili trabzan ve son 2 tane. Sırayı tamamladığım 4. sıraya başladım. Bu şekilde başta V boşluğumuzu yani köşemizi yaptım. 2 zincir. Daha sonra yine boşluğa 2 ikili trabzan ve trabzanların üzerine de ikili trabzanlar yaptım. Şimdi modelimizi yeniden kuracağız. Her modelin üzerine aynı şekilde devam ediyoruz. Tığıma 3 defa ip aldım. Şimdi burada ikinci sırada ön ikili trabzanlar yapmıştık. Artık modelimizin yerleri belli olmuş oldu ama yine de yan yana modellerimiz olduğu zaman şu ön bedende olduğu gibi yine de sayarak yaparsak daha iyi olur. Şimdi burada 1 2 3 4 5.'nin şöyle ön trabzan olduğu için daha rahat alınıyor bu defa. Hemen altından aldım. Ön dörtlü trabzan yapıyorum. Tekrar 3 defa ip aldım ve altıncısının şöyle altından aldım. Ön dörtlü trabzan yaptım. Şöyle öne yatırıyorum, bakın şöyle hemen burada ilkinin altından alıyorum. Yine ön dörtlü trabzan. Şöyle ilk 2 ilmeği aldıktan sonra bu şekilde tutuyorum ve uzatarak yaptım. Tekrar 3 defa ip aldım. Yine hemen şuradan yanındakinin altından aldım. Bir ön dörtlü trabzan daha yaptım. Şimdi ortada 2 tane kaldı. Tığıma 2 defa ip aldım. Ön üçlü trabzan yapıyoruz. Bu şekilde. En son ortadakileri yapıyoruz. Şöyle. Şimdi sırada modelimiz olmadığı için ben devam ediyorum. Sizler kolda ikincisiyle devam edeceksiniz. Hemen trabzanlarımızın üzerine ikili trabzan. Boşluğun içine de 2 ikili trabzan yaptım. Hemen şöyle benim ipim biraz takıldı. İki zincir, hemen köşemizi yapalım. Bir zincir, bir ikili trabzan. Bir ikili trabzan, bir zincir, bir ikili trabzan. Tekrar boşluğun içine önce 2 zincir çekiyorum, sonra 2 ikili trabzan. Şimdi burada bir kez daha göstereceğim. Artık sıranın tamamını göstermeyeceğim. Bir kez daha saç örgümüzü göstereceğim. Hemen burada şöyle trabzanların üzerine ikili trabzanlarımı yaptım. Ön trabzanların olduğu yere kadar tığıma 3 defa ip aldım. Şimdi 6 tane trabzanımızın önce 5.'sinin şöyle altından alıyorum. Bir ön dörtlü trabzan yapıyorum. Tekrar 3 defa ip aldım. Hemen altıncısının üzerine şöyle ön dörtlü trabzanımı yaptım. Tekrar 3 defa ip aldım. Şu şekilde yatırıyorum. Bakın biraz daha hızlandığım zaman ben daha kolay yaptım. Çünkü size göstermek için böyle yavaş tutarken karışabiliyor. Buradan ikincisinin üzerine yapıyorum. Şöyle. Şimdi hemen şöyle düzeltiyorum. Şöyle düzeliyor gördüğünüz gibi. Hemen 2 defa ip aldım. Bu burada duruyor. Karıştırmayın. Hemen şuradan devam ediyorum. Çok fazla hemen dedim. Evet. Buraya üçlü ön trabzan yapıyorum. Ve ikincisi.
Şimdi buradan devam ederken sıradaki modele aynı şekilde devam ediyoruz. 3 defa ip aldım. Yine beşincisinin altından alıyorum. Bakın burada benimki de biraz gevşek oldu bu defa. Böyle olması hiç sorun değil. Ama her zaman bu şekilde yapmayın tabii ki. Şöyle gevşememesi için iplerimi aldığım zaman şöyle tutuyorum. Hemen buradan şöyle ilmeğimi aldıktan sonra bırakıyorum ve ikisini birlikte ve son ikiyi topladım. 4 defa ikisini birlikte olarak topluyoruz. Evet, bu sırayı aynı şekilde tamamlıyoruz. Yeni sırada tekrar görüşeceğiz. Bir kez daha göstereceğim. Evet, sırayı tamamladım ve yeni sıraya da bu şekilde başladım gördüğünüz gibi. Şimdi modelimizin ikinci sırasıyla modelimizi tamamlıyoruz. Sadece burada hatırlatmak için kol bölümünde göstereceğim. Daha sonra robamızın birleştirmesini yapacağız. Şimdi burada trabzanlarımızı yaptım. Hemen modelimizin olduğu yere geldim. İlkinden başlıyorum. Ön ikili trabzan yapıyoruz. Böyle her model için 6 tane. Şöyle bakın, burayı çekiyorum. Önce ortadakileri, tekrar sonda 2 tane var. Yine ön ikili trabzan yaptım. Şimdi bu sırayı yaparken, yani modelimizin ikinci sırasında birleştirmeyi yapacağız. Yani sizler tabii ki istediğiniz ölçüye gelene kadar öreceksiniz. Birazdan göstereceğim robamızın üzerinde. Burada yine trabzanlarımızın üzerine ikili trabzanlar yapıyorum. Boşluğun içine 2 ikili trabzan, tekrar 2 zincir, köşemizi yapalım. 1 ikili trabzan, 1 zincir, tekrar 1 ikili trabzan, 2 zincir, yine boşluğun içine 2 ikili trabzan, trabzanların üzerine trabzanlarımızı yapıyoruz. Yine burada ön ikili trabzanlarla bu sırayı tamamlıyoruz. Bu sıra zaten çok kolay. Bu şekilde ön ikili trabzanlar yaparak tamamlıyoruz. Yeni sırada yine bu sırada yapmış olduğumuz gibi modelimizi yeniden kuruyoruz. Yani artık modellerimizin yerleri belli oldu. Her iki sırada yeniden başlayıp ikinci sırada kapatıyoruz. Şöyle şuradan göstereceğim. İkinci sırada tamamlayarak ilerleyeceğiz. Şimdi şöyle hemen bakın, burada tekrar göstermek istiyorum. Şimdi ben robamızı kaç sıra örmüşüm? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Şimdi ben bunu kazak olarak şu an için tamamlamayı düşünmüyorum. Çünkü yetiştiremiyorum gerçekten. Yetişmiyor, zaman yetmiyor. Dolayısıyla bu kadar ilerlettim sizlere göstermek için. Şimdi burada bu robayla başladığımız bluzlar düşük kollu olmuyor. Yani o yüzden kol bölümünü geniş ördüğünüz zaman biraz üzerimize oturmuyor. Şuradan başladığı için reglan kol olarak ilerliyor. Şimdi buradan ölçtüğümüz zaman sizin kol genişliğiniz, bakın bu 15 santimetre. Yani şöyle 16 santimetre olduğu zaman 36 beden, 18 santimetre olduğu zaman ya da 17-18 santimetre yine 38-40-42 beden. Ben large beden için her zaman 20 santimetre yapıyorum. Bu defa 19 santimetre olarak düşündüm. Çünkü dediğim gibi geçenlerde yapmış olduğumuz yapraklı bluz çalışmasında da yine burada 1 santimetre bile uzun olduğu zaman, o zaman üzerimizde duruşu, yani kolları kaldırdığımızda duruşu farklı oluyor. Yani bu bluzlar biraz üzerimize oturuyor. Rahat bir şekilde olması gerekiyor. Şimdi sizler bunu örmeye devam edeceksiniz. Burada şöyle buraya geçici dikiş yapabilirsiniz üzerinizde rahatlıkla deneyebilmek için. Daha sonra bunu üzerinize giyiyorsunuz. Şuradaki genişlik kolunuzu, şimdi burada da bedene biraz devam etmediğimiz zaman, yani tam burada birleştirmeyi yapıp üzerimize giydiğimiz zaman tam olarak
buradaki genişliği bazen anlamayabiliriz. Çünkü şu beden bölümünde ilerlediğimiz zaman tam oturuyor üzerimize. Yani şu kadar falan ördüğümüz zaman daha sağlıklı bir ölçü alabiliyoruz, ama yine örgülerde de olduğu gibi kadınların yaptığı bu göz kararı, yani elimizin ayarı, burada göz kararı karar vermemiz gerekiyor. Burayı şöyle üzerimize giyeceğiz. Daha sonra buraya bir çatal iğne takabilirsiniz ama pay olur. O yüzden geçici bir şöyle dikiş yapabilirsiniz. Bunu üzerinize giyin. Şöyle aynada bakın kol altınızın yüksekliğine, kol evinin yüksekliğine. Çünkü burası biraz omuzdan aşağıya düşecek. Şimdi şurada yakayı da biraz toplayacağız. Şimdi burada omuzumuzun payı ve daha sonra da şimdi bu küçük bir roba olduğu için kolumuzun üzerine de düşüyor. Yani burası tamamen omuzumuzun genişliği değil. Hem omuz hem de kola düşen payı olacak. Dolayısıyla buranın genişliği tam bizim omuzdan başlayıp kolumuzun altına geldiği genişlik değil. O zaman daha yüksek olması gerekir. Dolayısıyla burada normalde 20 santimetre yapıyorsak şurası, bakın şimdi şuradan ölçtüğümüz zaman burası 16 santimetre, şuradan 15,5-16 santimetre, buradan ölçtüğümüz zaman bakın 14 santimetre. Yani burası 20 santimetre olduğu zaman burası 18 santimetre olacak. O şekilde olması gerekiyor ve 20-20 40 santimetre kol evinin genişliği için, yani koltuk altından omuza kadar yükseklikte large beden için güzel oluyor, ama bir tık büyük oluyor hatta. Kolumuzun üzerine düştüğü zaman o zaman büyük oluyor, 40 santimetre. Dolayısıyla 14-14 28 santimetre gibi bir ölçü oluyor, yanlış hesaplamadıysam. Şimdi dediğim gibi üzerinize giyin, en sağlıklısı o şekilde. Ben de detaylı bilgi vermeye çalışıyorum. O yüzden üzerinize ölçtükten sonra beden birleştirmenizi yapabilirsiniz. Bir sıra örersiniz, içinize sinmezse ölçtükten sonra tekrar birleştirip bir kez daha ölçersiniz. Hangisi daha rahat olduysa o şekilde devam edebilirsiniz. Şimdi ben birleştirmeye de yine örnek parçamızın üzerinden devam edeceğim. Çünkü burada sırayı size gösterebilmek için şöyle tığımı aldım. Evet. Şimdi burada kol bölümünü tamamlamıştım. Ben tekrar söküyorum birleştirme için. Birleştirme yaparken her zaman dediğim gibi şu modelimizi kuracağız. Modeli tamamladığımız sırada birleştirmeye başlayacağız. Burada olduğu gibi. Evet, şimdi birleştirmeye başlarken 3 tane zincirimiz var. Hemen boşluğun içine bir ikili trabzan yaptım. Şimdi bir ikili trabzan yaptım. Tekrar şöyle bakın, şöyle katlıyorum. Burası bizim kol bölümümüz. Burayı örmeden bakın alta geldi şimdi. Ördüğümüz bölüm alta gelmiş oldu. Hemen şu bedene başladığımız köşe boşluğunun içine geliyorum. Buraya iki ikili trabzan yapacağım. Şimdi burada bakın şöyle trabzanları yaptık. Bu ikili trabzanlarımız birer santimetre. Buraya yine kolumuza pay vermiş olduk. Gördüğünüz gibi şöyle hem genişlik olarak hem yükseklik olarak, özellikle yükseklik olarak düşünebilirsiniz. O yüzden yapmak istediğiniz ölçüden 1 santimetre küçük yapabilirsiniz. Ya da üzerinize denediniz, çok az dar geldi. O zaman buradaki 1 santimin hesabını, yani burayı birleştirip bir sıra örüp tekrar üzerinize deneyebilirsiniz. Yani ben genelde aslında o köşeleri birleştirerek değil de burayı birleştirip bir sıra ördükten sonra deniyorum. Daha sağlıklı oluyor. Şimdi 2 tane ikili trabzan yaptım. Bunlar artık bedene dahil olacak. Artık arttırma yapmayacağız. Şu iki zincir boşluğuna da zinciri çekmeden 2 ikili trabzan yapıyorum. Artık bundan sonra trabzanların üzerinde hep trabzanımız olacak. Modelimizin üzerinde de yine saç örgülerimizle devam edeceğiz. Bu şekilde. Şimdi ikinci sırasını yapıyoruz modelimizin. O yüzden burada trabzanlarımızı yaptıktan sonra hemen ön ikili trabzanlarla devam ediyorum. Diğer bölümü de birleştirelim. Şimdi böyle küçük roba yapmamın sebebi bu. Buradan devam etmek, yani hiç videoyu kesmeden hemen birleştirmenin bütününü gösterebilmek. Umarım rahatlıkla anlamışsınızdır. Yani çok fazla tekrar ederek sayıları vermeye çalıştım. Evet, buradan devam ediyorum. Yine ikinci modelin ön ikili trabzanına, sizin ön bölümünüzde 4 tane olacak.
Yine trabzanların olduğu yere geldim. Diğer kolumuzu birleştireceğim. Tekrar boşluğun içine 2 ikili trabzan. Şimdi burada 2 değil de 3 tane de yapabilirsiniz. Ya da şu bölümde, ben şu anda gösterdiğim için bakın şu bölümde, yani şöyle üzerine bir tane batıp sonra boşluğun içine 2 tane yapabilirsiniz. Yani burada benim yaptığımdan bir tane fazla trabzan yapabilirsiniz. Ya da şöyle yapalım bakın. Şimdi şuraya şöyle batalım. Arada boşluk olmasın. Yani fark etmez, ben alternatif olarak gösteriyorum. Kafanız karışmasın. Yani boşluğun içine şu başlangıca bir tane yaptım. Boşluğun içine yine 2 tane yapıyorum. Bunu da neden yapıyorum? Şimdi burada birleştirmemizi yaptığımız zaman kol evinin genişliği olduysa bu defa bedenin genişliği de olması gerekiyor. Şimdi ben large beden için 55 yani 53-54 santimetre yapıyorum. Bakın burada köşeden köşeye ölçüye baktığımız zaman henüz 37 santimetre. Şimdi birleştirmeyi yaptıktan sonra arttırma yapmayacağımız için burada biraz daha sıramız var. Zaten burada 15 santimetre. Yani burada hem kolu uzatıyoruz hem bedenin genişliğine bakıyoruz. Bunlar önemli detaylar. Şimdi 36 santimetre olmuş. Yani buranın genişliği henüz 38 beden için bile yeterli değil. Yalnız biraz esneme payı var. Böyle 40 santimetre şu köşeden köşeye 40 santimetre, çünkü köşeleri birleştirdiğimiz zaman orada trabzanlarımız olduğu için fark ediyor 1 santimetre. Burası 40 santimetre, şu anda 36-38 beden. 38 beden genelde 90 santimetre oluyor tüm bedenin çevresi. Şimdi o yüzden bunu paralel bir şekilde kol yüksekliğine bakarken bedenimize de bakmamız gerekiyor. Burada bedene pay vermekte, yani 1-2 trabzan fazladan pay vermekte. Yani çok fazla birleştirince şöyle dışarıya doğru taşmadan, şimdi ben 2 tane yapmıştım boşluğun içine, bir tane de şuraya yaptım, 3 tane oldu. Böyle daha iyi oldu. Başlangıçta da öyle yapabilirsiniz yine bu bölümü. Şimdi şöyle yapıyorum, bakın yine sıra diğer kolun olduğu yere geldi. Hemen burada şu boşluğun içine 2 tane yapmıştım diğerinde. Şimdi şuradan başlıyorum. Çünkü kola yine yükseklik veriyor burada, bakın bir trabzan yapınca kola 1 santimetreyi eklemiş olduk. Yine buraya içine yapıyorum 2 tane. Yani birer tane trabzan fazladan, şurada bir, burada bir, bedene 2 tane şöyle eklemiş olduk. Yine boşluğun içine, burada şu trabzanın üzerine de yapabilirsiniz. Bakın buraya da yaptım. O zaman 2'şer tane arttırma yapmış olduk. Şurada sonuncusunun üzerine yaptıktan sonra da birleştirebilirsiniz. Yani bunları alternatif olarak söylüyorum. Yoksa sizin beden ölçünüz, burayı ölçtüğünüz zaman tam geldiyse o zaman bu şekilde yapmanıza gerek yok. O yüzden şimdi tekrar bunu söküyorum ben. Yine 2 tane ile devam edeceğim. Evet, roba biraz detaylı. Yalnız birkaç tane roba çalışması yaparsanız gerçekten bu şekilde hesaplamaları daha rahat yapabiliyorsunuz. Yani bir modeli gerçekten en ince ayrıntısına kadar anlatmış olsak da tecrübe etmeniz gerekiyor. Bu çok önemli. Evet, birleştirmemi yaptım. Şimdi boşluktan devam ediyorum. Yine arka ya da ön bedene. Şimdi bu sırayı tamamlayalım. Bu modele yakada, kollarda ve bedenin etek ucunda lastik çalışması güzel olur. Yani tığ işi lastik çalışması. Benim yaka çok küçük olmadı. Bu kadar ince bir iple yapmama rağmen. Aslında metre uzunluğu çok iyi, 250 metre, ama ip bebe yünü olduğu için ve anti peeling, o yüzden ince düşüyor. O yüzden ince diyorum ipimize. Şöyle ön trabzanlarla devam ediyorum. Evet, yine kenar trabzanlarını yapıyorum. Başladığım yere geldim. Boşluğun içine 2 ikili trabzan.
Başlangıçta zaten burada 2 tane trabzanımız vardı. Bakın fazla trabzan yapmak isterseniz hemen buradaki trabzanın üzerine de bir ikili trabzan, buradaki trabzanın üzerinde de olacak. O zaman ikişer tane, 2 burada 2 de burada trabzanı, yani şu beden bu tarafta fazla başlamış olursunuz. Evet, şöyle 3. zincirin içine battım, kaydırmayla kapattım. Şimdi burada devam ederken şöyle tam ortaya gelmek isterseniz buradan şöyle kaydırmayla şu bedenin tam başlangıcına gelip şöyle bir zincir çekeceğim. Buraya batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Çok sıkı yapmadım. Bakın biraz uzattım ilmekleri. İkincisinin şöyle ikinci ilmeğin içine battım. Buradan ilmeğimi aldım. Yine uzattım. 2 ilmeğim var. İkisini birlikte topladım. Böyle yaptığımız zaman trabzanı hem biraz daha az belli oluyor, hem de üzerinde 2 tane ilmeğimiz oluyor. Şöyle göstereceğim. Bakın. Yine buraya geldiğimiz zaman birleştirme için şu 2 ilmeği alıp kaydırma yapıp bir zincir çekip yine aynı yere sık iğne yaparak trabzan yapabilirsiniz. Buradan devam ediyoruz. Şimdi yeni sıraya başlamış olduk. Yeni sıraya başladığımız zaman yine model kurulumu yapacağız. Tabii ki ben devam etmeyeceğim. Artık 2 defa modelimizi anlattım. Burada kenar trabzanlarını yapacağız. Yeni modelimizi 5. ve 6.'ın üzerinden başlayacağız ve tamamlayacağız. İkinci sırada da ön ikili trabzanlar yapacağız. Evet, robalarımızın farkına bakar mısınız? Yani sadece önden 2 tane model ve koldan da 1 tane model eksilttim. Ne kadar küçük oldu. Şöyle açtığımız zaman bakın, dediğim gibi 1 yaşa 2 yaşa uygun olabilir. Ben burada az sıra ördüm, o yüzden küçük görünüyor. Yaka genişliği. Şu yaka genişliği bence güzel oldu. Bunu zinciri 52 tane zinciri çekmiş olduğunuz kullanmış olduğunuz iple çektikten sonra çocukların ya da bebeklerin baş çevresine ölçebilirsiniz. O şekilde de başlayabilirsiniz. Benim yakınımda şu anda bebek olmadığı için bu ölçüleri veremiyorum. İnternetteki bütün çocuk ölçüleri de tam doğru değil. Birinde farklı söylüyor. Şöyle bakın, ölçeceğim açarak ölçtüğüm zaman bakın, esnettiğim zaman 16-17 santimetre. Yani yetişkinler için de 22 santimetre, biraz esnettiğimiz zaman 23 santimetre, o şekilde esneterek bakabilirsiniz. Şimdi bedenimize artık bundan sonra dönerek devam ediyoruz. Şurada ipimi keseceğim. Evet, şöyle gösteriyorum. Buradan dönerek artık istediğiniz uzunluğa gelene kadar bluzumuzu örmeye devam ediyorsunuz. Kola başlarken onu da göstereceğim hemen. Kolumuza başlarken şöyle başlangıç ilmeğimi yine atıyorum. Şimdi burada trabzanlarımız olduğu için bakın, şöyle açıldığı zaman burada bir genişleme olmuş oluyor. Şimdi buradan, hay Allah, şöyle. Şimdi burada hemen şuradan başlıyorum. Bu yatay trabzana 2 tane ikili trabzan yapacağım. Ben direkt trabzanla başlamıştım ama şöyle sık iğne ile başlayacağım yine. İkinci ilmeğimi biraz uzattım trabzan yapacağım için. İkisini birlikte topladım. Buradan yine ikinci ilmeğe batıyorum. Buradan ilmeğimi aldım. 2 ilmeği birlikte uzattım. Bakın buradayım. Şimdi bir ikili trabzan daha yapıyorum yanına. Şu ipimi de gizleyeceğim. İkincisini yaptım. Şimdi buradan devam ediyorum artık. Burada zaten trabzanımız var. Şu ilk görünen V boşluğumuz köşemizin üzerine bir ikili trabzan yapıyorum. Yine sıradaki 2 zincir boşluğuna 2 ikili trabzan. Şöyle bakın, yatay trabzanın üzerinde 2 tane, bir tane şuradaki trabzanımızın üzerinde. Yine 2 zincir boşluğuna 2 tane ikili trabzan yaptım. Burada da aynı şekilde devam ediyoruz. Yine burayı bitirdiğimiz yerde hemen kol birleştirmesini göstereceğim. Burada da yine bir tane modelim olduğu için benim şöyle hemen hızlıca bitireceğim. Burada da yine modelimize devam ediyorum. Ön ikili trabzanları yaptığımız sıradayız.
Şimdi kola devam ederken de yine üzerinize ölçerek devam edeceksiniz. Kolların uzunluğu biraz ördükten sonra ölçeceksiniz. Daha sonra ya trabzanla bitirebilirsiniz ya da tığ işi lastik çalışması yapabilirsiniz. Onu da şimdi yakada göstereceğim. Tığ işi lastik çalışması yaparsanız bu ön ikili trabzan sıralarını tamamlayıp modelimizi bitiriyoruz. Üzerine bir sıra ikili trabzan yaptıktan sonra yeni sırada o bir sırayı tığ işi lastiğe dönüştüreceğiz. Yani o şekilde bitirmeniz gerekiyor. Çünkü düz durabilmesi için bu modelimiz çünkü üçgen gibi durduğu için ilk sırasında. O yüzden ikinci sırayla biraz daha düzelmiş oluyor. Evet, şimdi gördüğünüz gibi başladığım yere geldim. Burada köşemizin trabzanın üzerine bir tane ikili trabzan yaptım. Şimdi boşluğun içine yapmayacağım. Çünkü bu trabzanın üzerine yaptım. Şimdi burada yatay trabzanımız var. Yine buraya şöyle şu araya batıyorum. 2 tane ikili trabzan yapacağım. Burada boşluk kalırsa şöyle birleştirdiğimiz zaman bakın kalacak. O yüzden şu tam ortaya birleştirme yerine şöyle alttan da alabilirsiniz. Ya da buradan şöyle batabilirsiniz, burayı kapatabilmek için ilmekleri üst üste aldım. Ya da buradan şimdi ben bedene devam edeceğim için hemen şöyle ortaya batıyorum. Size göstermek için bir ikili trabzan yaptım. Tekrar bakın sık iğne ile başladığımız için 2 tane ilmeğimiz var. Hemen üzerine batıyorum. Buradan bir ip aldım. Şöyle kaydırmayla kapattım. Ve bir zinciri çekiyorum. Tekrar aynı yere şöyle biraz uzatarak sık iğne yapıyorum. Ve ikinci zinciri, ikinci ilmeğe batıp bir ilmek aldım. Yine bu şekilde topladım. Biraz kalın oluyor böyle trabzan yaptığımız zaman ama hiç belli olmuyor. Zinciri çektiğimiz zaman daha çok belli oluyor. Bu şekilde yeni sıraya devam ediyoruz. Kolumuzda da. Evet, burayı da böyle bu şekilde tamamladım. Ben şimdi burayı sökeceğim. Çünkü daha fazla ipimi kesmek istemiyorum. Yakayı göstermek istiyorum. Şimdi yakada eğer çok dar olduysa, yani siz bunu yakanızın üzerinde eğer dar olduysa o zaman sadece kaydırma ya da sıkı iğne sırası yapıp düzeltmeniz gerekiyor. Çünkü gördüğünüz gibi modelimizden dolayı burada biraz düzgün bir görünüm olmuyor. O yüzden ya sıkı iğne yapacaksınız ya da 2-3 sıra tığ işi lastik çalışması yapabilirsiniz. Şimdi tığ işi lastik çalışması yaparken buradan başlıyorum. Şöyle kolun köşenin olduğu yerden zincirlerimiz zaten şöyle büyük bir tığ ile yaptığımız için rahatlıkla batabilirsiniz. Buraya ben yine sık iğne ile trabzan yapıyorum. Şöyle göremeyebilirsiniz ama şimdi burada boşluğumuz var. Hemen boşluğun içine şöyle zincirlerin içine yapıyorum. Şu ipimi de gizleyebilirim şöyle. Şimdi 2 ikili trabzan yapıyorum. Burada 2 tane zincirimiz var. Evet. Şimdi yine devam ediyorum. Hep trabzanların olduğu. Bu boşluklarımız büyük görünebilir. Daha sonra toparlıyor. O yüzden endişe etmeyin. Bütün trabzanların üzerine ikili trabzan yapıyorum. Şimdi burada biraz yakayı, bakın burada benim robam tam kare. Çok hafif yuvarlak olmasını istiyorum. Bu bluz modelinde lastik çalışması yakışacaktır. Çünkü bu saç örgüsü modelimizden dolayı. Ama dediğim gibi bu üzerinize giydiğiniz zaman yaka genişliği sizin için yeterliyse o zaman kaydırma ya da sık iğne çalışması yapabilirsiniz. Şimdi burada her iki bedende aynı şekilde yükselti oluştuğu için şu ön bedende kaydırma tam böyle omzun yarısından başlayıp arka bedende sık iğne yaparsanız birazcık ön arka ayrımını yapmış oluruz. Şimdi burada trabzanlarımı yapıyorum.
Evet, şimdi köşenin olduğu yere geldim. Burada bir tane yapıyorum. Bakın köşenin olduğu yere. Hatta şöyle ortadan da batabiliriz buraya. Yine zincirlerin içine batıyorum. Bu lastik çalışmasını yaparken zaten ister istemez toparlayacak ve yuvarlak görünümünü alacak. Şu çok hoşuma gitmedi, böyle ortaya battığım için. Şimdi benim örnek çalışması ama sizler daha iyi görebilmeniz için şöyle yapıyorum. Bakın şöyle örmeye devam ettiğimiz zaman burası küçülmüş oluyor. Evet, hemen bu trabzan sırasını tamamlayıp tekrar geliyorum. Sırayı tamamladım, başladığım yere geldim. Hemen ilk trabzanın üzerine batıyorum. Kolda olduğu gibi aynı şekilde başlıyoruz. Şöyle. Şimdi burada iki ön, iki arka ikili trabzan yapacağız. Şöyle bakın, şöyle ilk trabzanın altından aldım. Benim burada biraz ilmeğim genişledi. O yüzden trabzanım küçüldü. Şöyle tekrar göstereceğim. Şimdi ön trabzanla zincir çekmedim. İlmeğimi biraz uzattım. İlk trabzanın altından alıyorum. Şu ipimi aldım. Şöyle biraz uzattım. 2 ilmeğimi topladım. Daha sonra yine ikinci ilmeğin içine batıyorum. Buradan şöyle uzattım. İkili trabzanımı yaptım. Sizler burada başlangıcı yaptıktan sonra ön sık iğne olarak başlıyoruz. Yine 2 zincir çekerek de devam edebilirsiniz. Tekrar sıradakini ön ikili trabzan, sıradakini arka ikili trabzan, tekrar bir arka ikili trabzan daha yapıyorum. Şimdi 2 ön ikili trabzan. Şimdi sizler videonun başında roba çalışmasının yakasını gördüğünüz için burada çok fazla uzatmayacağım. Yine 2 ön ikili trabzan, 2 tane arka ikili trabzan. Tekrar devam ediyorum. Şimdi sırayı tamamlayıp başlangıca geldiğimiz zaman burada nasıl, yani şimdi başladığımız sırada nasıl kapattıysam o şekilde kaydırmayla kapatıp ilmeğimizi uzatıp hemen şu ön trabzanın altından ilmeğimizi çekip tekrar ön ikili trabzan olarak başlıyoruz. Ön ikili trabzanımızı arkaları gördüğümüz zaman da arka ikili trabzan yaparak burada tığ işi lastik çalışmasını yapmış oluyoruz. Zaten burada 1-2 sıra olmuş oldu. Bir sıra daha yapsak yeterli bence. Çünkü çok yakayı daraltmamamız gerekiyor. Zaten zincirlerimizi hep tek tek hesapladığımız için burada çok uzun yapmamıza gerek yok. Şimdi burada ben ikili, yani 2 ön 2 arka trabzan yaparak biraz daha geniş bir lastik çalışması yapıyorum. Tabii ki geniş olsaydı, çok geniş olsaydı o zaman birebir yapabilirdik. Ya da çok büyük olsaydı sık iğne ile kesme işlemiyle toplamamız gerekirdi. Evet, biraz karışık görünüyor ama lastik çalışmamız da bu şekilde, şuradan göstereceğim. Gördüğünüz gibi bu sıranın üzerine. Şimdi burada lastik çalışmasını tamamladığımız zaman bu köşeli bölümler, şu robamızın köşeli bölümleri toparlanmış olacak. Yani yuvarlak bir yaka olmuş olacak. Ve burada dilerseniz 4 milimetre tığ da kullanabilirsiniz. Çünkü lastik olduğu için zaten toparlıyor. Ya da elinizi daha gevşek tutarak aynı tığ numarasıyla da devam edebilirsiniz. Çok da küçültmemize gerek yok. Evet, gördüğünüz gibi böyle yaka toparlanınca daha güzel kazağımızın modeli de görünmüş oluyor. Evet, roba çalışmamızın yapımı bu şekilde. Dediğim gibi etek ucunda ve kollarda da bitirirken ikinci sırada, modelimizin ikinci sırasında bitirip yakada başladığımız gibi önce bir sıra trabzan, sonra üzerine lastik çalışmasıyla devam edebiliriz. Evet, robamızın anlatımı bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve bana küçük bir kalp bırakmayı unutmayın. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın.